Yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? Geçirebilir. 2023 yılında yapay zeka girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 adlı dil tahmin modeli Reddit adlı forumda The Gentle Meter kullanıcı adıyla bir haftadan uzun süre boyunca paylaşımlarda bulundu ve diğer kullanıcılarla iletişime geçti. Hatta felsefi yazılar bile yazdı. Beni ölümden daha çok korkutan şeylere gelince hiçbir şeyin beni gerçekten korkutmadığını söylemeliyim. Sanırım korkunun kendisindeki belirsizlikten korkabilirim. Bir mühendis, The Gentle Meter adlı kullanıcının yazma hızından şüphelenene kadar kimse onun yapay zeka programı olduğunu fark etmedi. Yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? İşimi elimden alır mı acaba? Telefonum beni mi dinliyor? Robotlar düşünebilir mi? Bugün yapay zeka gündelik hayatımızın her köşesine yayılmış durumda. Kullandığımız haritalardan alışveriş tercihlerimizi şekillendiren sanal mağazalara, sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş içeriklerden adımlarımızı sayıp çok oturduğumuzda bize ayağa kalk uyarısı veren akıllı saatlerimize kadar. Bu teknoloji herkesin yaşamını dönüştürmeye başladı. Neredeyse herkes yapay zekanın ne olduğuna dair kulaktan dolma da olsa bir bilgi sahibi. Kimileri için bu karmaşık teknoloji insanlığın sonunu getirecek ezeli bir düşman, kimileri içinse tedavisi olmayan hastalıklara çözüm bularak dünyayı olduğundan daha iyi bir yer haline getirecek olan tanrısal bir güç. Yapay zeka 21. yüzyılın bir ürünü gibi gözükse de bu fikrin kökeni aslında binlerce yıl öncesine dayanır. Bırakın interneti, elektriğin bile olmadığı eski çağlarda yapay zekanın ne işi var diye düşünmüş olabilirsiniz. 3000 yıl önceki mitolojik hikayelere baktığımızda antik insanların bu teknolojiyi özlemle beklediğini görüyoruz. Homeros, İlyada destanında Hephaistos'un tanrılar için kendiliğinden hareket eden tahtlar ve konuşabilen hizmetçiler tasarladığını anlatır. Antik bilim tarihçisi Adrian Mayer da Gods and Robots kitabında robotik kavramı yokken bile ona ilişkin vizyonun insanlığın hayalinde var olduğunu savunur. 18. yüzyılın ilk mekanik otomatları ve Mary Shelley'nin Frankenstein'ı yapay varlıklar yaratma fikrine olan ilgiyi arttırdı. 1840'larda yaşayan ve tarihin ilk bilgisayar programcısı kabul edilen Ada Lovelace, bir makinenin müzik de üretebileceğini ancak bunun için programlanması gerektiğini söylemişti. Lovelace'in öngörüsü gerçek oldu. Artık yapay zeka ile üretilen müzikler, kısa film senaryoları, resimler ve şiirlerle karşılaşıyoruz. Yapay zeka yapısı gereği özellikle son dönemlerdeki bu büyük dil modelleri ya da işte bu transformer difüzyon kullanan görsel üreten modeller. İkisi özellikle bakın bir sürü yapay zeka aracı var ama bu son dönem çıkan daha generatif olan generatif dediğimiz yapay zeka modelleri orijinal şeyler üretiyor. Nerede özgün olmadığını görüyor. Bazen diyoruz ki ya bu sanatçının aynısını yapmış diyoruz. Çünkü bazı sanatçıların stilleri başka kimseye benzemiyor. Çok karakteristikler. Yani herkes bu Giger falan bu şu sanatçı diyor. O tip sanatçıların hattına girdi çıkamıyor. Benzerleri olmadığı için. Peki sanatçı nedir? Sanatçı rastgele iş mi üretir? Sanatçının bir hikayesi vardır, bir yaşanmışlığı vardır, derdi vardır, tasası vardır. Ben bir sanatçının 3 işini beğendiğimde ya da 2 işini beğendiğimde sanatçıyı merak etmeye başlarım. Ya ben bu adamın müziklerini çok seviyorum, bir hayat hikayesine bakayım derim. Ne yaşamış? Niye seviyorum müziklerini? Sonra fark ederim onu sevmiyorum, söz yazarını seviyorum, onun hikayesine giderim. Kişinin hikayesine bakarız. Yapay zekada bu söz konusu değil. Bu eserler öylesine gerçek görünüyor ki bir Japon yapay zeka programının ortak yazarlığını yaptığı kısa roman Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde ilk aşamayı başarıyla geçti. Peki acaba bir gün bizim gibi düşünen, duygulanan yapay zeka komşularımız olabilir mi acaba? Onların insanlar tarafından sömürülmekte olan işçiler olduğunu, bunu düşünerek onların hakları için mücadele etmek gerekecek mi? Gerekmez inşallah. Bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen Alan Turing, 1950 yılında Mind dergisine yazdığı yazısında sonraları Turing testi olarak anılacak olan ilginç bir deney fikrini ortaya atar.
Bu deneyi şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir makinenin sergilediği davranış insan davranışından ayırt edilemiyorsa, bu noktada makineler düşünebilir mi sorusunun bir anlamı kalmamıştır. Burada önemli olan makinelerin sergilediği davranıştır. Her ne kadar yapay zeka ve insan davranışı arasındaki görünüşteki farklılık giderek azalsa da bu durum üzerine düşünmeye değer felsefi bir soru doğuruyor. Bu sorunun ne olduğunu anlamak için popüler kültüre başvurarak 2013 yapımı Her adlı filmi hatırlayalım. Gelecekte bilgisayar işletim sistemleri oldukça gelişmiştir. Tıpkı bir insan gibi tepkiler verebilen bu sistemlerle romantik ilişkiler yaşayan insanlar vardır. Samantha isimli işletim sistemi, filmdeki baş karakterimiz Theodore'a bilinç kazandığını, duygulanabildiğini söyleyerek ona aşık olduğunu itiraf eder. Yaşanan bu absürdizm karşısında aklımızda bir soru belirir. İşletim sistemi gerçekten aşık mıdır? Yoksa sadece aşık gibi mi davranıyordur? Ya da gerçekten aşık olmanın, aşık gibi davranmanın ötesinde bir tanımı var mıdır? İşletim sistemleri eğer bilinç kazandıklarını iddia etseydi bunu doğrulamak için ne yapardık? Hala şuna inanmıyoruz, yani yapay zekanın bizden bir eksiği var ve bu eksik onun anlam üretmemesi, onun bilinçli olmaması. Ama belki de bu noktada dönüp bu soru anlamlı mı diye sormak lazım. Aslına bakarsanız davranışsal olarak ayırt edemediğimiz yapay zekayı davranışsal olarak insandan ayırt edemediğimiz noktada hala şöyle bir inanca sahibiz. Hayır, olamaz. Bilinçli olamaz. Bizi anlamıyor, duygulanmıyor. Peki neden böyle düşünüyoruz? Aslında çok insan merkezci bir dünya görüşümüz var. Yani tamamen bu sebeple düşünüyoruz. Halbuki bizden başka bir insanın da bilinçli olduğuna dair hiçbir kanıta sahip değiliz. Yani seni seviyorum diyen birisinin gerçekten sevgi hissettiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Sadece bizim gibi davrandığı için, bizim gibi konuştuğu için, doğru iletişim kurabildiğimiz için buna böyle diyoruz. Ama aynısını makine yaptığında ona karşı bir ön yargıyla yaklaşıyoruz. Bu meselenin ben davranışsal ve işlevsel paradigma içerisinde kaldığımız sürece çözüleceğini düşünmüyorum. Bilinci ölçmek için bir teoriye ihtiyacımız var. Yani yapay zeka bilinçli mi değil mi? Hatırlar mısınız? 1982 yapımı Blade Runner adlı filmde replika olarak adlandırılan kimi insansı robotlar robot olduklarının farkında bile değildiler. Bu yüzden bu robotların insan olup olmadığını anlamak için bir dizi soru içeren testler vardı. Çölde yürüyorsun. Bir kaplumbağa sırt üstü çevrilmiş güneşte yanıyor. Ellerini ve bacaklarını hareket ettiriyor ama bir türlü geri dönemiyor. Yardım da etmiyorsun. Neden? Bir sofra kurulduğunu görüyorsun. Çorbada bir sinek yüzüyor. Ne yaparsın? Bu teste Voigt-Kampff testi denir ve empatiyi ölçerek replikaları insanlardan ayırır. Çünkü onların empatik tepkileri eksiktir. Ya da hepimizin sıkça karşılaştığı ve sinir olduğu kapça testleri. İnsan olduğunu kanıtla diye karşımıza çıkıverir. Bu gibi örnekler bize şunu gösteriyor. Yapay zekanın gösterdiği davranışsal benzerliğe rağmen insan olma deneyimimiz bambaşka şeyler içeriyor. Bu arada bazen ben de captcha testlerini geçemiyorum. Yalan yok vallahi. Yapay zeka kavramı ilk kez 1956 yılında Dartmouth konferansında bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından ortaya atıldı. McCarthy, yapay zeka terimini insan zekasının temel unsurlarını taklit eden sistemleri ifade etmek için kullanmıştı. Oysa ki İngilizce'deki artificial kelimesinin kökeninde Latince'deki art yani sanat kavramı bulunur. İnsanın sanatı doğada kendiliğinden bulunmayan doğal olana eklediği şeydir. Bilim insanları doğadan aldıkları ilhamla biyolojik sistemleri analiz ederek onları dijital ortamda yeniden yaratmaya çalıştılar. Ancak yapay zeka, insan beyninin biyolojik yapısından oldukça farklı çalışır. Temel fark, zekanın oluşum sürecindedir. Biyolojik zeka, evrimle gelişen ve sinir sistemine dayalı doğal bir yetenekken, yapay zeka, mühendislik prensipleriyle tasarlanmış insan yapımı bir teknolojidir. Bu açıdan yapay zeka şimdilik insanın usta zanaatkarlığının bir ürünü olarak görülmelidir. Daha fazlası değil. O halde yapay zeka denildiğinde anlamamız gereken ilk şey, öğrenme, mantık yürütme ve problem çözme gibi insan zekasına ait özellikleri taklit ettiğidir. Peki bu nasıl mümkün oldu? Homeros'un ve Hephaistos'un mitolojik fantezileri nasıl gerçekleşti? Bu mühendisliğin iç yüzünü tam olarak anlamak biraz güç olsa da
paylaşmak istediğim aslında dikkat çekici başka bir detay var. Bu kendi varlığımızı anlamak açısından da çok önemli. Söylediğimde ne olduğunu doğrudan anlamak belki kolay olmayabilir ama söylüyorum. Zeka maddeden bağımsızdır. Biyolojik bir varlık olarak insan en temelde karbon bazlıdır. Karbon, 4 bağ yapabilen benzersiz atomu sayesinde çok çeşitli moleküller oluşmasına olanak sağlar ve yaşamın temelini oluşturur. Diğer yandan teknolojik varlıklar karbon değil, silikon bazlıdır. Silikonsa elektrik kontrolü ve bilgi işlem için ideal bir elementtir. Şimdi önemli bir yere varıyoruz. Zeka, malzemeden bağımsız olarak sistemin bir özelliğidir. Yani problem çözme, öğrenme, uyum sağlama ve bilgiyi kullanma yeteneği gibi insana ait kompleks davranışlar gösterebilmek için etten ve kemikten olmak gerekmez. Bilgiyi işlemek yeterlidir. O halde yapay zeka hakkında aklımızda tutmamız gereken ikinci adıma ulaşmış olduk. Hem biyolojik zeka hem de yapay zeka bilgi işleme temeline dayanıyor. İnsan beyni bu bilgiyi biyokimyasal süreçlerle işlerken yapay zeka dijital sinyallerle çalışıyor. Ancak her ikisinin de temeli amacı da veriyi işlemek ve anlamlı sonuçlara ulaşmak. Yapay zekayı bir araba gibi düşünelim. Onu oluşturan 3 temel bileşen var. İşte algoritmalar motoru, veri benzin diyebiliriz. Bilgi işlem gücü ise yol altyapısını temsil ediyor. Dolayısıyla algoritmalar yapay zekanın bir bakıma beyni gibidir. Karmaşık görevleri yerine getirmeyi sağlar. Bir sinir ağı algoritması yüz tanıma yazılımında insan yüzünü tanımak için fotoğrafları analiz eder. Ancak yapay zeka yalnızca sağlanan veriyle öğrenir. Eğer veri eksik ya da hatalıysa sistem yanlış sonuçlar verebilir. Tıpkı yanlış benzinle arabaların teklemesi gibi. Bu yüzden veri kalitesi yapay zekanın başarısını belirler. Yapay zeka veriyle besleniyor ve onu besleyen bu veriler insanlıktan geliyorsa eğer, yapay zekanın da en az bizim kadar ön yargılı, cinsiyetçi ve ırkçı olması sizce mümkün olabilir mi? Önemli başlıklardan bir tanesi yapay zekanın bizim etik değerlerimize uyumlanma sürecinin nasıl olabileceği. Yapay zeka sistemlerinin çeşitli gruplara, özellikle dezavantajlı gruplara bir takım adaletsizlikler yaptığına tanık olabiliyoruz. Kredi verme örneğin durumlarında daha yoksul arka plana sahip olanlara kredi vermekten alıkoyma veya iş başvurularında çeşitli ülkelerden, coğrafyalardan gelen kişileri arka plana itme gibi. Böyle bir alanda eşitliğin ve adaletin yapay zekalara nasıl kodlanabileceği sorusu önemli oluyor. Tabii burada gizliliğe saygı gösteren yapay zekaların da olmasını istiyoruz. Kişisel bilgilerimizin etrafa saçılmaması, dağılmaması da bizim için önemli. Aynı zamanda yapay zeka sistemleri kodlanırken hangi koddan kimin sorumlu olduğu ve dolayısıyla şeffaflığının nasıl sağlanabileceği, hangi sorumlulukları olduğu, bunları yazan kişilerin veya yapay zeka sistemlerinin etik değerlere uyumlanması sürecinde önemli başlıklar. Önümüzde önemli bir sorun var. Etik değerlere uyumlanması süreciyle ilgili yapay zekaların. O da benim kavramların çok başlığı dediğim genel bir felsefi sorun. Örneğin biz eşitlik kavramını bir yapay zeka sistemine kodlamak istiyorsak tam olarak ne tür bir eşitlikten bahsediyoruz? Kaynak eşitliği mi? Refah eşitliği mi? Sonuç eşitliği mi? Fırsat eşitliği mi? Bunun gibi başka eşitlik türleri de var. Bu da aslında genel olarak yapay zekaya nasıl bir eşitliğin kodlanması gerektiğini çok iyi bilmemiz, belli eşitlikleri sağlamamızın başka eşitsizliklere sebep olma ihtimali var. Örneğin kaynak eşitliği gibi bir eşitliği sağlamak kimi zaman fırsat eşitliğinin önüne geçebiliyor veya refah eşitliğini sağlamak sonuç eşitliğinin önüne geçebiliyor. O yüzden buralarda felsefi olarak bir takım tartışmaların yaşanacağı açık gibi görünüyor. Yapay zekanın gücü sadece algoritmalarla değil, veri işleme kapasitesi ve hızıyla da dikkat çeker. İnsan beyni saniyede yaklaşık 100 trilyon sinaptik bağlantı kurarken, yapay zeka süper bilgisayarlar ve paralel işlemcilerle trilyonlarca veriyi saniyeler içinde analiz edebilir. Çoğumuz geçen hafta Cuma günü ne yediğimizi bile hatırlamıyoruz. Oysa yapay zeka öyle mi? Maşallah hepimizin geçen Cuma neler yediğini bir veri olarak saklayabiliyor. Gerçi onda Cuma günleri güzel bir yemek yiyemiyor ama. Yapay zeka tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen bir olay, ünlü bir bilişim teknolojisi şirketinin geliştirdiği satranç bilgisayarı Deep Blue'nun 1997 yılında dünya şampiyonu Garry Kasparov'u ikinci turda yenmesiydi.
Deep Blue saniyede yaklaşık 200 milyon hamle hesaplayabiliyor ve bir oyun sırasında yüz milyarlarca pozisyonu analiz edebiliyordu. Mart size de biraz haksızlık gibi gelmiş olabilir. Ama karşınıza çıkan dizi, film, program önerileri sizin izleme alışkanlıklarınıza dayanarak oluşturulur. Eğer siz bu videoyu beğenirseniz bu videoya benzer öneriler karşınıza çıkar. E-posta kutunuzdan spam olan mesajları seçerseniz bir kural oluşturmuş olursunuz. Yani sistem seçimlerinizden öğrenerek gelecekte spam mesajları otomatik olarak sınıflandırabilir. Bu kavramın bir adı var. Machine Learning. Türkçe'ye makine öğrenmesi olarak çevrilebilir. Ancak bazı araştırmacılar yapay öğrenmenin çok daha doğru bir karşılık olacağını düşünüyor. Bu tartışmalı bir konu. Makine öğrenmesi ya da yapay öğrenme, bir yapay zekanın kurallara bağlı kalmak yerine verilerden kendi kurallarını üretmesi anlamına gelir. Popüler bir yapay dil modeli olan ChatGPT, milyarlarca kelimelik metinler üzerinden dil bilgisi kurallarını öğrenip doğal dil işleme süreçlerinde kullanılabilir. Daha ileri bir teknoloji olan derin öğrenme ise sinir ağları gibi karmaşık algoritmaları kullanıp fotoğraf analizi, ses tanıma gibi görevlerde yüksek doğruluk oranlarına ulaşır. Daha fazla veri, daha doğru tahminler ve etkili çözümler getirir. Bu teknolojiler, yapay zekanın problem çözme ve öğrenme yeteneklerini insan sınırlarının ötesine taşır. Instagram'ın keşfet bölümüne girdiğinizde sadece sizin için kişiselleştirilmiş önerilerle karşılaşırsınız. Instagram'da geçirdiğiniz süre boyunca hangi gönderileri beğendiğiniz ya da hangi gönderilerde daha fazla vakit geçirdiğiniz gibi verilere dayanarak sistemi beslediniz bile. Geçmiş olsun artık. Dolayısıyla artık Instagram'ın elinde sizin gerçek varlığınıza birebir örtüşen bir avatarınız var. Makine öğrenmesi sayesinde artık sizi sizden bile çok daha iyi tanıyor olması da muhtemel. Bu ürkütücü olasılıkların yanı sıra yapay zekanın kullanımı hayatımıza olumlu katkılar da sağlıyor. Sağlık alanında hastalık teşhisi ve ilaç geliştirme, hatta finans sektöründe risk analizi ve dolandırıcılık tespiti bunlardan bazıları. Örneğin yapay zeka sistemi akciğer kanseri teşhisinde %90'ın üzerinde doğruluk oranı yakalayabiliyor. Gelecekte yanlış teşhis edilmiş hastalıklar tarihe karışabilir. Bu durumda insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Gelecekte yapay zeka her işi yapmaya başlarsa eğer hepimiz işsiz kalmaz mıyız? Ne bileyim yani yapay zeka doktor da olur, avukat da olur, dilekçe de yazar, tasarımcı da olur, romancı da olur. İnşallah muhasebeci de olur. De biz ne olacağız? Tarih boyunca teknolojinin emek üzerindeki etkisi sıkça tartışıldı. Aristoteles bile Politika adlı eserinde eğer her araç emir verildiğinde ya da önceden belirlenmiş bir düzenle kendi işini yapabilseydi, ustaların çıraklara ya da efendilerin kölelere ihtiyacı kalmazdı demişti. Şu an Aristoteles'in hayal dahi edemeyeceği bir dünyada yaşıyor olsak bile öngörüsü bir açıdan doğru. Teknik araçların insan emeğini gereksiz kılacak şekilde otomatikleşmesi. Bu noktada yapay zeka sayesinde insanlar boş zaman kazanır ve kendilerini geliştirir demek fazla iyimser olur. McKinsey Global Institute raporuna göre 2030'a kadar dünya çapında işlerin %15'i ile 30'u otomasyon riskiyle karşı karşıya. Fabrika işçiliği, nakliye, veri girişleri ve çağrı merkezi çalışanları gibi alanlarsa yüksek risk altında. Oxfam ve World Inequality Lab raporları teknolojik ilerlemelerin zenginliği daha da yoğunlaştırdığını öne sürüyor. Makinelerin devreye girmesi, iş gücünün gelir payını azaltıp sermaye sahiplerine ve teknoloji şirketlerine daha fazla kazanç getirebilir. Dolayısıyla doğru politikalar ve sosyal çözümler uygulanmazsa işsizlik ve gelir eşitsizliği derinleşebilir. Yarattığı fırsatların adil bölüşümü gibi başka bir alt başlık var yapay zeka sistemleri ve etik bağlamında. O da şu, 2020 yılında Oxford Üniversitesi'ne bağlı Future of Humanity Institute diye bir kuruluş vardı, şimdi kapandı. Bir raporu var. O raporda şöyle bir argüman var. Teknoloji çok ileri düzeylerde atılım yapabildiğinde, yapay zeka var keza, bu şirketlere çok büyük avantajlar sağlayacak. Karlılıklarını yükseltecek, verimliliklerini yükseltecek, belki sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayacak ama burada aşırı karlardan söz edebiliyor olacağız ve aslında şu an söz edebiliyoruz. Bunların nasıl topluma daha adil bir şekilde dağıtılabileceği ile ilgili genel bir konu var tartışılan.
Bu da aslında yapay zekanın yarattığı zenginliğin toplumun yapay zeka tarafından dezavantajlı kılınmış kesimlerine nasıl bir yeniden dağılım yaratılabileceği ile ilgili. Yani yapay zekadan kaynaklı işsiz olacak olanlar var. Yapay zekadan kaynaklı iklim riskleri ortaya çıkacak. Bunlar belki de yapay zekadan çok büyük yararlar sağlayan şirketlerin veya devletlerin kendi servetlerini yeniden dağıtmasıyla bir parça dengelenmiş olabilecek. Dolayısıyla böyle bir aslında genel sorun da var fırsatların adil dönüşümüyle ilgili. Yapay zekanın yaratacağı ekonomik sonuçların yanı sıra bir de etik bağlamı tartışmamız gerekebilir. Yapay zekanın nasıl kullanılması gerektiği, insan hakları, mahremiyet ve tarafsızlık gibi konular hepimiz için kritik bir öneme sahip. 2013'te kurulan veri analiz şirketi Cambridge Analytica, Alexander Kogan'ın geliştirdiği This is Your Digital Life adlı bir kişilik testi uygulaması üretti. Uygulamayı sadece 300 bin kişi kullansa da uygulamanın o dönemki veri paylaşım politikaları nedeniyle bu kişilerin arkadaş listesindeki 87 milyon kullanıcının bilgileri de izinsiz toplandı. Cambridge Analytica, kullanıcıların korkuları, inançları ve siyasi eğilimleri gibi verileri kullanarak bireylerin psikolojik profillerini oluşturdu. Amerika seçimleri sırasında seçmenlere kişisel hassasiyetlerine göre hazırlanmış manipülatif reklamlar gösterildi. Kararsız seçmenlere Trump'ın rakibi Hillary Clinton hakkında negatif içerikler sunulurken özellikle belirli bölgelerdeki seçmenlere de Trump'ın kampanyasının ana temalarını işleyen göçmenlik, işsizlik ve suç gibi konulara dair reklamlar sunuldu. Sonucu zaten hepiniz biliyorsunuz. Yapay zekanın kötü niyetlerle kullanılmasının yanı sıra bu teknolojinin kasıtlı olmadan facia sonuçlara yol açabileceği üzerine de çok endişe var. Bilim kurgu yazarı Isaac Asimov 1950 yılında muhtemel etik krizleri aşmaya yönelik 3 robot yasası geliştirmişti. Bu kurallar yapay zekanın kontrol altına alınması için bir çerçeve sunmayı amaçlamıştı. 1. Bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalarak izin veremez. 2. Bir robot birinci kuralla çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere uymak zorundadır. 3. Bir robot birinci ve ikinci maddeyle çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır. İlk bakışta maddeler kulağa açık ve yeterli gelebilir. Fakat türlü çelişkiler var. Mesela birinci kurala bir bakalım. Bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz. Bir robot bir grup insanı kurtarmaya çalışırken başka birine zarar vermek zorunda kalırsa ne yapar? Örneğin insansız toplu taşıma araçlarında yol ikiye ayrıldığında robot yalnızca bir kişiyi kurtarabilir ama diğerine zarar verebilir. Bu durumda robotun vereceği karar belirsizdir. Ayrıca zararın tanımı nedir tam olarak? Fiziksel, duygusal ya da ekonomik zarar mı yoksa başka bir şey mi? Robot birinin onurunu zedeleyen ya da yanlış karar sonucu stres yaşayan bir kişiyi nasıl önceliklendirebilir? İkinci kurala bakalım. Bir robot birinci kuralla çelişmediği sürece insanların emirlerine itaat etmek zorundadır. Bu durumda bir insan robotu başka birine zarar vermesi için manipüle ederse ne olur? Zarar vermemek adına başka kötü niyetli emirleri yerine getirebilir. Örneğin birinin finansal bilgilerini paylaşmak gibi. Üçüncü kuralda da benzer çelişkiler bulunuyor. Bir robot birinci ve ikinci kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumalıdır. Robotlar kendi varlıklarını korumak için insanlardan gelen potansiyel tehditlere karşı nasıl bir önlem almalıdır peki? Bir insanın robotu devre dışı bırakmak istemesi robot tarafından tehdit olarak algılanabilir ve bu robotun insana karşı gelmesine yol açabilir. Arthur C. Clarke'ın 1968 yılında yayımlanan 2001 Bir Uzay Destanı adlı bilim kurgu romanından uyarlanan filmde insan kontrolünden çıkan bir yapay zekanın yol açabileceği karmaşık sonuçlar gösteriliyor. HAL 9000, Discovery One uzay gemisinin yönetiminden sorumlu bir yapay zekadır. Ancak mürettebat ondan şüphelenip bazı emirlerini sorgulamaya başlar ve HAL'u devre dışı bırakmaya karar verir. Bunu öğrenen HAL, kendini koruma içgüdüsüyle hareket edip mürettebatın bazı üyelerini öldürür ve geminin kontrolünü ele geçirir. Bu durum, robot yasalarının 3. maddesindeki krize işaret eder. Bu tür hikayeler bilim kurgu yani gerçek dışı gibi görülse de aslında hem yapay zekanın kontrolsüz bir güç haline gelmesi konusundaki korkuları popüler kültüre taşıyor hem de mevcut felsefi krizler üzerinden düşünmemizin eğlenceli bir yanını sunuyor.
Bu yüzden bu teknolojinin geleceği konusunda kamuoyu farklı gruplara ayrılmış durumda. Nasıl ama? Yine ikiye ayrılacak bir konu bulduk. Hadi yine iyiyiz. Şimdi genel bir yapay zekanın insanlığın çok kritik bir problemini çözdüğünü varsayalım. Bu iklim değişikliği olabilir, salgın bir hastalık olabilir, dünya barışı olabilir, su kıtlığı olabilir. Kaçınılmaz olarak insanların çoğunluğu için o ne derse doğrudur. O ne biliyorsa doğruyu bilir. Düşüncesi yaratacağı malum. Tanrı'ya atfettiğimiz bazı özelliklerin çoktan yapay zekaya atfedildiğini görebiliriz. Ki yapay zeka geliştikçe, yapay zeka sistemleri bu özellikler daha belirgin olacak. Mesela omnipotans, yani her şey olabilme. Omniscience, her şeyi bilebilme. Her yerde var olabilme. Yani gittikçe bu nesnelerin interneti dediğimiz olgunun içine girersek artık çiçeğimizin toprağını ölçen sensörden işte Tinder hesabımıza kadar her yerde bir bütünlük sağlanmış olacak ve yapay zeka her yerde var olmuş olacak. Mesela tıpkı NFT komüniteleri gibi birbirinden farklı yapay zekaların birbirinden farklı komüniteleri olursa düşünsenize bir yapay zeka ekonomiyi çok iyi analiz edip kendi topluluğuna para kazandıracak. Yani o yapay zekanın takipçileri hisse senedi alım satımından daha çok para kazanacak. Böyle olursa kendi takipçilerini, kendi inananlarını ödüllendiren bir yapay zekadan da bahsediyor olacağız artık. Tekno kötümserler yapay zekayı bir tehdit olarak görürken tekno iyimserler bu teknolojinin insan hayatını kolaylaştırıp dünyayı daha iyi bir yer yapacağına inanıyor. Hatta bu teknolojinin sayesinde insanlar önce makineyle birleşip cyborg olacak ve sonra ölümlü bedenlerinden kurtulup yalnızca zihin olarak varlıklarını sürdürebilecek. Bu ideale transhümanizm deniyor. Yani insanı aşma fikri. Ancak bu teknoloji henüz emekleme aşamasında olduğundan gelecekte nasıl şekilleneceğini öngörmek için çok erken. Bu yüzden makul bir şüphecilikle ortalarda bir yerde durmak şu an en doğru yaklaşım gibi görünüyor. Tüm bunlara ek olarak yapay zeka konusunda hararetli başka bir tartışma daha var. Yapay zekanın bilinç kazanma olasılığı. Özgür iradesiyle hareket eden, bizim gibi duygulanan, hisseden, düşünen varlıklar. Bence evren her maddi nitelikten zeka üretebilecek kadar şaşırtıcı. Hatta evren bence her maddi nitelikten bilinç üretebilecek kadar da şaşırtıcı. Şu anda insan dışında başka bir bilinçten, hayvan bilinci ve insan bilinci dışında başka bir bilinçten bahsetmiyor oluşumuz bahsedemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tıpkı zekanın elektriksel devrelerde, elektrik devrelerinde, algoritmalarda üretilmesi gibi bilincin de bu şekilde üretilmesi mümkün olacak. Ama biz burada bence kendi kavramlarımıza sınırlı kalıyoruz. Kendi kavramlarımızla sınırlı kalıyoruz ve böyle düşünüyoruz. Yani bu olacaksa insandaki gibi olacak, insandaki gibi olmalı. Bu bakış açısından çıkamıyoruz ve bilinç dediğimizde insani bir bilinç anlıyoruz. Zeka dediğimizde insani bir zeka anlıyoruz. Halbuki aslında ne kendi zekamızı ne de kendi bilincimizi yeterince kavrayacak kavramsal çerçeveye dahi sahip değiliz. Dolayısıyla eğer bir gün bir makinede bilinç olursa, yani GPT gerçekten senin için üzgünüm dediğinde üzülecekse ya da otonom aracımız bizim için kaygılanacaksa, bizim konforumuz için kaygılanacaksa biz bunu nasıl anlayacağız? İnsan gibi bilinçli bir makineyi bir kere nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ne olursa ona bilinçli diyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü bir ölçütümüz yok elimizde. Tüm bu sorulara ilişkin kesin yanıtlarımız olmasa bile sadece sorular üzerine düşünmekle gerçekte anlamlı bir yaşam sürmek için çok önemli bir konu. Yapay zeka ve robotlardan farklı olarak biz kimiz ve insan olmak ne anlama geliyor?